Arpa şehriye pilavı yapalım mı? Bu lezzetli tarif için şimdi bir tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Tarifime 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Her zaman olduğu gibi sıvı yağ ve tereyağımı birlikte eritiyorum. Orta ateş tarifimiz için yeterli olacaktır. Tavamıza 2 su bardağı arpa şehriye ilave ediyoruz ve 2. bardak sıvı yağ ve tereyağım ile şimdi arpa şehriyelerimi altın sarısı renge gelene kadar kavuracağım. Yalnız bu pilavın en önemli özelliği şehriyelerinin kavrulması olduğu için kavrulma işlemini yaparken videomu kesmeyeceğim ki ilk kez yapanlar rahatlıkla yapabilsinler. Eğer siz şehriyeleri kavurmayı biliyorsanız atlayarak, hızlandırarak videoyu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş şehriyelerimiz renk değiştirmeye başladı. Ancak henüz istediğimiz renge gelmedi. Bu yüzden birazcık daha kavuruyoruz. Şimdi burada şehriyelerimizi az kavurursak pişmemiş gibi gözükür pilavımız. Bir tık fazla kavurursak da hemen yanma moduna geçer. O yüzden dikkatli çok yüksek ateş kullanmadan yavaş yavaş kavuruyoruz. Yoksa çok kolay bir pilav, sadece kavurma kısmı önemli. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş bazı tanecikler renk değiştirmeye başladı. Ben şehriyemi kavururken siz de kanalıma yeni geldiyseniz lütfen kanalıma abone olur musunuz? Bu YouTube'un algoritması için gerçekten çok gerekli. Özellikle yorum yapmanız, beğeni yapmanız beni öne çıkaracaktır. Sizlerle daha sık buluşmamı sağlayacaktır. Artık şehriyelerimiz kavrulmaya başladı. Evet, son halini gördüğünüz üzere aldı. Tam altın sarısı istediğim renkte şu anda kavruldu. Artık tarifimizin yavaş yavaş suyunu ilave edebiliriz. Ben şimdi tarifimde 2 su bardağı arpa şehriye kullandım. Bunun için tarifime 4 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Tam istediğim kıvama geldi şehriyelerim. Şehriye çok suyu sever. Bu yüzden 1'e 2 oranında su kullanacağız. Şimdi artık tarifimin sıcak suyunu da ilave ediyorum. Pilavımızın şimdi artık evet şöyle suyunu da ilave ettik. Şehriye pilavında sıcak su kullanıyoruz. Artık baharatlarını ilave edelim. Şöyle ben tuz ve karabiber kullandım. Açıklamalar kısmında malzeme listesi mevcut. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ocağımızın altını şimdi kısacağız birazcık ve tenceremizin kapağını kapatarak pilavımızın suyunu çekene kadar pişireceğiz. Pilavımız pişti. Şimdi siz sevgili izleyicilerime şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Tam istediğimiz renk, istediğimiz tane tane pilavı elde ettik. Arpa şehriye pilavını böyle çok soğutmadan servis etmenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz soğuyunca hemen taneler birbirine yapışıyor. Şimdi pilavımı bir kalıbıma alıyorum. Dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Kalıp kullanmaya da bilirsiniz. Bir kaseyle de ters çevirebilirsiniz. Şöyle silme kalıbımı doldurdum. Şimdi bir servis tabağım yardımı ile çeviriyorum. Artık pilavımız servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.